Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Çünkü şöyle başlayayım aslında. Kitabımı yazdığımda arka kapak yazımda şey vardı. Ben şimdi anımı kotarmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum dedim. Ve bu yolda anları için mücadele edebilme, cesareti gösteren bütün güçlü ruhlarla birlikte omuz omuza yürümek istiyorum. İşte aynen o son paragrafta onu diyorum. Ve YouTube kanalımı açtığımda bana omuz veren o güçlü ruhlardan biri de İbrahim Bey. O yüzden tam bir alkış alalım. Teşekkür ediyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Kanalımızda normalde Ruhun Şifası diye kendisine ait bir serisi var. Hatta aynı isimli WhatsApp grubu da var. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyor. Yani birkaç yüzü geçkin gruplarımızda kişilerle anda açılımlar paylaşıyoruz ve çok kıymetli oluyor birlikte ilerlemek. Birbirimizi support yapıyor olmak yani bu konuda. Dün de gene bir konu geçerken o kadar güzel anda böyle bir sesli mesaj bıraktı ki İbrahim Bey. Dedim ki ya bu burada kalmasın, lütfen bunu bir program yapalım çünkü çok kıymetli gerçekten. Sağ olsun o da geldi ve bugünkü konumuz olumluluk, onu konuşuyor olacağız. Oradaki ses kaydından başlayacak olursak ki ben bugün akşam yani bugünle ilgili konuşacaklarımızı planlarken onları bir ara unuttum. Şimdi siz söyleyince tekrar onlara döndüm. Orada şöyle 7 tane adımdan bahsediyorduk. Öncelikle olumluluk nedir diye sorduklarında ben şey düşündüm. Bundan işte 10 küsur yıl önce liderlikle ilgili aldığımız eğitimlerde özellikle John C. Maxwell'in eğitimlerinde 360 derece lider olmakla ilgili bazı esaslar vardı. Biz de öğrenci moduyla tabii böyle notlar almışız. Şöyle kendi kalemimden şöyle Harikasın. gösterebileceğim. Notlarım var. Böyle de korumuşum. Yani çok güzel bir şekilde duruyor böyle. Hatta şimdi çıkarmış olalım. Bu 7 tane maddeyi orada okumuştum. Bu maddeler ince yazılı tabii okuyayım ben. 360 derece bir lider olarak diye yazıyor ve ben bunu olumlulukla ilgili konuşmuştum. Tabii bu arada geçenlerde yeni eğitim tamamladım biliyorsunuz. Hocam sana konuk olunca yine heyecan yaptım. Birbirimizi çok seviyoruz. Hatta birbirimizin programlarını Evet, hayranlıkla izliyoruz çünkü. O yüzden kesinlikle ben birlikte çok de hayranım. Yani böyle dostlarla yapıyor olduğum programlara hayranım ve bugün de belki dedim yani diğer hocalarım kadar olur muyum bilmiyorum ama ne demek böyle güzel bir etkileşimli bir yayın yapmış olsak nasıl olur niyetiyle buradayız. olacak. 7 tane madde var burada. Bunların ötesinde ben bu en son almış olduğum eğitimlerle ilgili süreçlerin de sonunda edinmiş olduğum farkındalıklardan bazılarını hatta şeyle beraber hem detay anlatımlar var hem de yapabilecek olduğumuz. Bizde artık şey oldu, ruha şifa olacak bir uygulama konseptiyle hareket Evet. geliyoruz. Bu bağlamda da buraya da bunu yansıtmış oluyor. Siz de maşallah öylesiniz. Şimdi burada biz komple koçların mekanı biz buluyoruz. Kolektifin Adapte hayrı oluyoruz için arkadaşlar. bunu videoya çeviriyoruz. Aslında dediğin gibi gruplarımızda zaten biz bunları konuşuyoruz ve dünkü çıkış noktası da bu konunun olumluluk ne diye Hı başlandı. hı. Ama sizin zihniniz gitti oradaki eğitime, oradan onları çıkardı, getirdi önümüze koydu ve ben dinlerken önce bu 7 madde çok güzel zaten arka arkaya sıralanmış olması çok kıymetli. Onları okuyalım. Sonrasında da olumluluk tarifiniz çok kıymetliydi. Oradan devam edelim. Tamam. Tarifi de hatırlarsak tabii. Biz de Evet, o işte anda açıldığı için olmazsa alta yazarız en kötü. bir, duygularımı kontrol ediyorum. Hı hı. 7 tane var böyle. 2, zamanımı kontrol ediyorum. 3, önceliklerimi kontrol ediyorum. 4, enerjimi kontrol ediyorum. Şimdi hatırladım oradaki tanımı da. Hı hı. 5, düşüncelerimi kontrol ediyorum. 6, kelimelerimi kontrol ediyorum ve 7, özel hayatımı kontrol ediyorum. Bu 7 tanım 360 derece bir liderin tanımı. Hı hı. Bunların hepsinin kontrollü tutabildiğinde hayata olumlu bakmayı ben bununla eşleştirdim zihnimde. İlk etapta tabii çok şey konuşacağız şimdi. Hı hı. Çok daha detaylar konuşacağız. Burada biraz business bir eğitim olduğu için şöyle oluyor. Burayı birazcık açayım isterseniz sonra e, olumlulukla ilgili Hı hı. akışımıza dönelim. Burada şöyle duygu yönetimi dediğimizde mesela ekibimizdeki hani business taraftan bakacak olursak takımın ihtiyacı olan şey ne? Hı hı. Yani bu soruyu doğru sorabilmek. Duygu yönetimindeki bu sorunun altında ne yatıyor?
bunu görebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Bazen dinlenilmek olabilir mesela. Açılımlar yapabilmekle ilgili işte mesela inovatif düşünemiyorlardır. İnovatif düşünmeleri sağlanabilir. Akışlarında belki bir pürüzlü bir nokta vardır da fark edemiyorlardır. Onu görüp de söylemek yerine fark etmelerini sağlamak olabilir. Hep koçluk yaklaşımıyla bakıyorum tabii hocam ben. Hı hı. Koçların mekanına başka nasıl bakılır? İki, Evet. zaman yönetimi. Burada mesela John C. Maxwell'in eğitimlerinde şöyle bir detay var. Hayatınız ne için harcamaya değer? Çok Burada kıymetli. biraz böyle bir soru var. Üçte öncelik yönetimi geliyor. Hı hı. Burada da benim o zamanki notlarımda odaklanacağım alanları şey yapmışım. Mesela Hı hı. %80 demişim bir öğrenci İbrahim olarak. Hı hı. En güçlü olduğum alan kuantum seansları demişim. %80 odağımı buraya almışım. Sene 2012'den bahsediyoruz. 31 Temmuz 2012. Hı hı. %15 öğrendiğim alanlar. Yani diğer derslerimi almışım. %5 de diğer gerekli alanlar Hı ve hı. eğlence vesaire demişim. Hı hı. %80 odağımı öncelik yönetiminde kuantum seanslarına almışım ki iyi ki almışım. Sonra çünkü kuantumla ilgili birçok eğitimler tasarladık ve bazı kurumların kuantum eğitimlerinin tasarımcısıyım ben aynı zamanda. Hı hı. Böyle bir detay ortaya çıktı. Odağımızı ne kadar güçlü nereye alıyor olduğumuzla ilgili geldiğiyle ilgili bir durum var. Buna biraz detay girmişim, listeye koymuşum mesela buraya. Olumlulukla çok eşleşiyor değil mi hocam bu arada bu konuştuklarımız? Evet, çünkü Birazdan bu biraz. başlıkları da olumluluktan kastımız tam siz o zaman için liderlik olarak aldığınız bu eğitim aslında sonra ne dediniz? Kişinin kendi hayatının lider olması Evet. konusunda da aynı başlıklar var aslında. Yani ben de yazdım çünkü dün dinlerken duygularını kontrol etmek kıymetli, önceliklerini kontrol etmek, enerjini, Hı, düşüncelerimi, kelimelerimi ve özel hayatımı kontrol ediyor olmak. Peki harika. olumluluk bunun neresinde? Hani enerjiye Hı. oradan girdiğimizde. Şimdi oraya girerken bu 7 adımı buradaki notlarımla tamamlayabileyim mi? Tabii tabii. Hı hı. Üçüncü adımda liste yapmışım. Yapılacaklar listesi var. Hı. Böyle nasıl göstereyim Yani size? bu çalışmada aslında sizin çalışmanız Böyle başka insanlar için de şuradan, bir çalışma örneği olsun. evet, şuradan şuraya yapılacaklar listesi bakın. Hı hı. %70 kadar bir alan var. Bir de yapılmaktan vazgeçilecekler listesi var yanında. Hı hı. Mesela şöyle yazmışım o zaman için. Olduğu gibi özgün paylaşacağım. Çok fazla zaman ve enerji gerektiren tüm işe yaramaz şeyler. Çok güzel bir tanım. Şu an mesela o gün bugündür ben televizyon izlemiyorum. Hı hı. Reklam içeren hiçbir şeyim yok. Her şey profesyonel. Hiçbir reklama yer yok. Instagram hikayelerinde günlük 3-5 tane görürsem de bizlerin görebildiğim kadar ki fark ediyorsanız çoğu zaman sizinkini bile görmüyorumdur. Hı hı. Yani eğer dikkatinizi çekiyorsa göremiyorum çünkü. Hı hı. WhatsApp durumları görmüyorum doğru düzgün. Bunlar tamamen işe yaramaz değil belki ama hani bizi olumluluk tarafında güçlü kılacak, geleceğe hazırlayacak bir yapıdan engel olabilecek şeyleri Hı. elimine etmek gerekiyor. Yani böyle Zaman biraz. çalıcı şeyler. Mesela dediğiniz Evet. gibi bizim gruplarımızda eğer mesela dahil oluyoruz işte o arkadaşımı bu arkadaşım deyip birbirimize dalıyoruz gruplara ama baktım o gruplarda eğer boş muhabbet yapılıyor bir tartışma uzatılıyor bilmem ne oldu iyi günler deyip çıkıyorum. Çünkü gerçekten tamam her detayına mesela sizin gruplarda da her şeye denk gelmiyorum ama eğer hayat bana bir şey göstermesi gerekiyorsa da o önüme geliyor diye düşünüyorum. İçimden bir şey dürtüyor ve dinle diyor bana. Mesela dün de öyle oldu. Dediğiniz gibi bütün aslında grupları bakamıyoruz. Herkes de bakamıyordur. Ama şunu bilsin ki eğer enerjisi iyi bir ortamdaysa mutlaka ona ihtiyacı olan ya da onun görmesi gereken şey ona bir şekilde gösteriliyor. Bu da çok kıymetli. Kesinlikle. Yapılacaklar tarafında ne var biliyor musun hocam? Kriterler demişim. Bak kritere bak şimdi. 31 Temmuz 2012 kriter. Hı hı, Bir güç katıyorsa, o günkü yazım olduğu gibi okuyorum. hı hı, Bir güç katıyorsa, gelişmemize yardım ediyorsa, hı hı, liderimiz kişisel olarak eğilmemiz gerektiğini düşünüyorsa yapıyorum. hı hı.
Liderimiz yani burada olduğu gibi bizim istişarelerimizde de biliyorsun yani burayla ne kadar eşleşir bilmiyorum ama toplantılarımıza sadık olup yayını nasıl yapmamız gerekiyorsa bunu yapıyorum da Hı hı. içsel olarak buradan geliyor yani burada oturmuş bir yapı var. Ne yapman gerekiyorsa onu yap yani. Hı hı. E, Aynen. Just fit diyoruz ya çok buradan mesela o kriteri kapmışım, almışım, öğrenmişim yani Allah'a şükür. Harika. 4. Enerji yönetimi. Her sabah en önemli olay ne? Yani olay derken yaşamımızın örgüsünde o an için olan kriter Ya da demişim. o günkü en önemli yapılması gereken hani en acil Evet. deriz ya, Hı important hı, ve işte acil olan ne? Öncelikli olan. kesinlikle. Bunu bir soruyor olmak. Kriter var yine. Elimden gelenin en iyisini yapmam gereken şey. Böyle yazmışım. Hı hı. Elimden gelenin en iyisi ne yap? Bu akşam 2 tane YouTube yayınımız var mesela. Harika. Artı 3 tane seans var. Hı hı. E, Hepsi bir arada rahatlıkla akabiliyor yani enerjiyi yönetebildiğiniz takdirde. Hı hı. Ona göre besleniyorsunuz. Yemeği yiyorsun, ara veriyorsun, hareketlerini yapıyorsun. YouTube yayını çekiyorsun, seans yapıyorsun, bir daha çekiyorsun, bir daha seans Yani yapıyorsun o falan. kişinin ihtiyacı neyse kendisine göre bir plan. Enerjisini yönetebilir yani. 5. Düşünce yönetimi. Bu arada bunları böyle okuyacağımı hiç düşünmeyip buna bir hazırlık yapmamıştım. Şu an gerçekten doğal ve doğaçlama bir şekilde bunları okurken buldum kendimi. Yoksa şurada başka hazırlığım var. Evet. Onları konuşacaktık. Bunları tamamlayıverelim ama. Zihinsel olarak işlenmesi ve planlanması gerekli şeyleri not ediyorum diye böyle Hı hı. kocaman yazmışım. Sonra müsait vakitte düşünüyorum demişim. Hı hı. Düşünce Çok yönetimine kıymetli. bakar mısınız? Çok önemli. Hı hı. Bu geçenlerde bir yayında siz de birisine böyle bir tavsiye vermiştiniz. O zaman önemli şeyleri not ediyorsunuz, Hı hemen hı. harcamıyorsunuz, gerekli yerde kullanıyorsunuz cümlesini siz kullandınız. Yani orada Evet. bir... Ben hep dinliyorum sizi tabii. Teşekkür ederim. Ben de sizi dinliyorum. Ben Severek izliyoruz. 6. Kelime yönetimi. Bu ne ki şu an merak ettim yani o vakitte ne demişim gerçekten. Çok çünkü şu anda çok anlam Kelime yüklüyorum. yönetimi bana şey gibi geldi, yani siz dün anlatırken de söylediklerimize dikkat edelim deriz, yani olumlu konuşalım, Hı hı. pozitifi çağıralım, hatta kendimize karşı bile olumlu konuşalım. Ee, Hani kötü sözler kendimize söylemeyin. Çünkü birçok insandan duyuyorum işte Allah beni bilmem ne falan, söylemek istemiyorum ama kendilerine yakıştırdıkları kötü, kötü şeyler var. O kelimelerin kontrolü bile çok kıymetli. Kesinlikle. Birazdan çok daha değineceğiz bunlara. Bununla ilgili de hazırlığım var hocam. Hı hı. Bunu okuyayım hemen. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Harika söyledin. Eğer değerli bir şey söylemeniz gerekiyorsa kısaca söyleyin ve ifade edin. Hı hı. İyi ifade edin, pardon ve iyi ifade edin. Bir de söz gümüşse sükût altındır. Evet. Bu ikisi var kelime yönetiminde. Hı hı. Olabildiğince net söylemek ya da susmak Hı hı. gibi. 7. Özel hayat yönetimi. Yapmanız gerekenleri yapmak konusunda ne kadar iyi olursanız başkaları üzerinde etki yaratma olasılığınızı da o ölçüde artırırsınız. Hı hı. Not bu kadar hocam bu not. Özel hayat yönetiminde de ben dün şey düşünmüştüm. Kimlerle ilişki içinde olduğun. Hani derler ya, 5 kişinin ortalamasısın çevrendeki. O yüzden o 5 kişi kim? Onlara bakmak çok kıymetli. Kesinlikle. Spontan yaptığınız açıklama çok kıymetli. Dediğim gibi bir örneklik oluşturuyor. Hem sizin kendi steplerinizi insanlara göstermeniz. O şekilde devam edebilirler. Bir de şu çok güzeldi. Bakın, kaç yıl önce yazdığınız bir şey önünüze geliyor ve o anki sizle şimdiki andaki siz arasındaki gelişiminizi görebiliyorsunuz. O yüzden de insanların yazarak çalışması çok kıymetli. Bu da güzel bir örneklik bu arada. Evet, elimdeki konulardan devam edeyim mi hocam? Hı hı, buyur. Şöyle bizim mutluluk koçluğuyla ilgili olan alanda olan 2 tane isim var. Bunlardan bir tanesi Martin Seligman. Duymuşuzdur, biliyoruzdur. Şöyle bir kitabı var. Öğrenilmiş iyimserlik diye. Bu kitabında bir tane bölüm var. Şöyle kısa 2 paragraflık bir bölüm. Orayı okumak ve üzerine derinleşelim istiyorum. Tamam. Ben bir okuyayım onu. Anlatabilirim direkt de. Kısaca başlık olarak şöyle. Nörotransmitterleri biliyoruzdur, değil mi? Nörotransmitterler beynimizdeki nöronlar arasındaki aktiviteyi gerçekleştiren o glial içindeki o yapışkan maddenin içinde nöronlar arasında bağlantıyı kuran
temas ettiren, oradan oraya atlatan, mesela çay dediğimizde bardak, bardak dediğimizde su, su dediğimizde akarsu gibi yerlere böyle birbirine atan, Hı hı. çağrıştıran, algılatan, yaşamımızı idame etmemizi sağlayan, idrak mekanizmamızı kuvvetlendiren vesaire yapan Hı ana noktalardan bir tanesi. Nörotransmitter hakkında kısaca bilgi vermiş olalım. Ondan hı. sonra burayı okuyalım şimdi. Neden olumluluk konuşuyoruz bugün? Onun esasına değinmek adına burayı okuyacağım. Bu kitapta altını çizdiğim en önemli noktalardan bir tanesi burası. Evet. O yüzden paylaşmak istiyorum. Beyin ve bağışıklık sistemi birbirine sinirlerle değil hormonlarla, yani kanda taşınan ve duygusal durumu bedenin bir parçasından bir başka parçasına ileten kimyasal habercilerle bağlanır. Anlattığımız konu. Hı hı. O kadar oku oku, dakikada 1500-2000. Buraya gelince böyle işte nefes nefese kal. Bir insan depresyonda olduğu zaman beynin değiştiği belgelenmiştir. Bir sinirden bir diğerine ileti taşıyan hormonlar olan nörotransmitterler tükenebilirler. Hı hı. Tükenebilir. Katekolamin adı verilen bir dizi nörotransmitter depresyon sırasında tükenmektedir. Çok Oo. ince bir nokta hocam. Bağışıklık sistemi sahibinin kötümser, depresyonda ya da yasta olduğunu hangi fiziksel olay zinciriyle sezebilir? Görünüşe bakılırsa katekolaminler, çok uzman değilim bu konuda, Hı hı. sadece burayı vurgulamak için söylüyorum. Katekolaminler tükendiği zaman bedenin kendi morfini olan ve endorfin olarak adlandırılan kimyasallar etkinliklerini artırır. Bağışıklık sistemindeki hücrelerde endorfin düzeyini sezen alıcılar vardır. Depresyonda olduğu gibi katekolaminler azaldığı zaman endorfinler artar. Bağışıklık sistemi bunu tespit eder ve kendini kapatır. Hmm. Okay. Çok ince bir nokta. Olumluluk neden önemli? Olumsuz duygu durumunda hapsolmak, derin orada kalıyor olmak neden kötü? Bunu çok güzel ifade ediyor burası. Hı hı. Yani öğrenilmiş çaresizlikten, öğrenilmiş kötü halden, öğrenilmiş iyimserliğe, öğrenilmiş olumluluğa geçiyor olmanın altındaki nedeni çok güzel gösteriyor. Bu konudaki yorumlarınız varsa alıp bu bağlamda derinleşme ve ödevlendirme ile ilgili de hazırlıklarımı paylaşmak istiyorum. Tamam. Ben dün sizi dinlerken bu enerjinin içine akmakla alakalı bir cümle kurmuştunuz. O çok kıymetli gelmiş. Yani oradaki o olumluluğu siz anlatırken böyle hani bayağı hücrelerime kadar işlemişti ve yani şu an nasıl açıklarım onu bilmiyorum. Dediğiniz gibi anda açıldığı için şu ikinci Evet, kez o cümleyi tekrar etmek belki size de zor gelecek. Benim için e, anlatmak zor ama şöyle bir şey hissettim ben. Enerji zaten var, akıyor ama sizin sürekli iyiye ve güzele yönelme haliniz hı hı, o enerjinin içine aktığında işte bir olumluluk oluşuyor gibi gelmişti bana. kesinlikle. Hatta şey de yapabiliriz hocam. Eğer isterseniz o kaydı burada da dinletebiliriz yani. Olur. Kısa bir kayıt olduğu Ses için. iyi gelir mi bilmiyorum ama. Gözde Hanım ne güzel sormuş. Olumluluk ne demek? Ben biraz şöyle bakıyorum. 360 derece iletişim, etkileşim ve etki alanını kuvvetli kılıyor olmayla süregelen bir enerji akımıymış gibi görünüyor. Bunu da şöyle 7 maddeyle bu arada nereden ilhamla söylüyorum? 31 Temmuz 2012'de bir not almışım ben kendi el yazımla. Demişim ki 360 derece bir lider olarak yapman gereken 7 şey nedir? Liderlik olumlulukla birlikte tabii bütünleşik gelen bir kavram. Kendimize liderlik etmek, hayatımıza liderlik etmek değil mi? Çok önemli. Bu 7'sini paylaşmak istiyorum sizinle. Her birimiz kendi içimizden bunu söyleyebiliriz. 1. Duygularımı kontrol ediyorum. 2. Zamanımı kontrol ediyorum. 3. Önceliklerimi kontrol ediyorum. 4. Enerjimi kontrol ediyorum. 5. Düşüncelerimi kontrol ediyorum. 6. Kelimelerimi kontrol ediyorum. 7. Özel hayatımı kontrol ediyorum. Kontrol deyince lütfen bunu sade, yalın şekilde görelim.
Kontrol şöyle, evrensel sistemde şöyle bir şey vardır. Olması gerektiği, yani evrensel olarak, doğru olarak bilinen haliyle onu yapıyor olmak, yanlış olandan kaçınıyor olmakla ilgili bir durum vardır. Bu da nedir? Enerjimizin içine akıtıyor olduğumuz. Şimdi diyeceksin ki enerji zaten içine akıtılıyor olan bir duyguyla bütünleşik bir şey değil mi? Buradan yola çıkarak şöyle söyleyebilirim. Mesela biz zamanı, mekanı, bilinç parçacıklarını, değil mi? O boşluğu, hepsini oluşturan o enerjiyi bir halde tutuyoruz. Hal aslında burada çok değerli. O tutuyor olduğumuz hal bir şey olacağında veya oluyor olduğunda onun içinden güzel bir şey çıkacağına dair bir inançla hareket ediyor olma durumu olumluluk. Yani bunların hepsinin içine güzel bir şekilde sonuçlanabilmiş olsaydı nasıl sonuçlanırdı sorusunu ekmek belki. Bu ekiyor olduğumuz, Ekim ayında da ekmek ne güzel geldi değil mi? Bu ekiyor olduğumuz durum, bu içine katıyor olduğumuz bu niyetimiz olumluluğumuzun göstergesidir diye düşünüyorum. Böyle içtenlikle paylaşmak istedim. Ben bu ses kaydını şu anda ruhun şifasına da aktarmayı seçiyorum. Ben de kendi grubuma koydum. Oradan da bugünkü bu programa geldik. Gerçekten çok kıymetliydi. Evet. Evet. Öyle de tatlış oldu değil mi? O getirdi bizi buraya. Evet, güzel Şimdi oldu. odağınızda olan şeyler varsa Ve konuşabiliriz. sonunda da mesela orayı kaçırmışız gerçekten. Güzele e, güzel bir şey oluyor olsaydı, ekiyor olsaydık Hı hı. ne olurdu cümlesiyle beraber. Oradakileri ben ayet hadis bağlamıyla kısaca açıklayıp geçivereyim mi Hı hı, hocam? tabii, tabii. Oradaki anlatılan. Daha önce konuştuğumuzdur, belki yine konuşuruz. Emri bil maruf nehyenil münkerin kişisel gelişimcesinden bahsediyorum. Hı hı, Emir iş ve yap anlamında iştir. Hani amel gibi değildir. O yapıla gelen iştir. hı hı, Her zaman yapa geldiğimiz. Emir biraz daha yap işidir. hı Bil maruf diyor ya, bil geldiği zaman orada bir sonraki gelecek olan şeyle bütünleştir bunu anlamına geliyor. hı, Bu da şu oluyor: maruf e, Arif'ten gelir hocam. İsim mef'ul olduğunda maruf, Arif nasıl en iyi bilineni yapan kişidir ya. hı hı. Maruf da en iyi bilinen haliyle onun yapılmış halidir yani. Mamül gibi düşün, mef'ul gibi. Harika. Hı O en iyi bilinmiş haliyle bir işi yap anlamına gelir. hı, Nehyenil münker de en kötü bilinen halinden kaçın demektir. hı hı, Bu ikisini birleştirerek bakabiliyor olduğumuzda birçok şeyi aşabiliriz. Buradan bakacak olursak biraz önceki duruma göre, yani kitapta okuduğumuz duruma göre baktığımızda olumsuz olarak bir duygu halinde olmak hı hı, buradaki bağlantıların, beyindeki bağlantıların ölümü anlamına, kapanması anlamına geldiğinden dolayı bunu yapma. hı hı. Çok Bunun kıymetli. yerine neyi yap? Bugün bunu konuşacağız. Daha da derinleşeceğiz. Olumlu olma haline olumlu ol demeyeceğiz sadece. Hı hı, İçtenlikle herkesin biricik benliğinin yaşıyor olduğu her şeye saygıyla hı hı. biraz daha açmaya gayret edeceğiz ve elimizden geldiğince uygulamaya dökülebilecek şeyleri de konuşuyor olacağız. Tabii alanımız ne kadar yeterse. Zaten hal olma hali çok kıymetli dediniz ya. Orada da aslında o zaman bu hali edinebilmek için uygulanacak şeyler de kıymetli. Oradan devam edebiliriz. Kesinlikle. Şimdi o ödevlerde haleti ruhi diyeni koru diye not aldığım şekilde okumaya çalıştım da burada ödev olarak gelecek, o en son gelecek. Hı hı. Oraya varmadan önce paylaşmak istediklerim var hocam. Tamam, buyurun. İdrak biliyorsun benim lügatimde çok önemli bir yer ediyor. Daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Çok saygılı yaklaşıyorum, böyle olabildiğince narin bir şekilde. Katman katman böyle hissedilerek, öğrenilerek bu işlerin algılanması, idrak edilmesi çok değerli. Şimdi ilk önce şöyle düşünelim. Olumlu bir hali resmetmiş olsaydık nasıl resmederdik? Hı Böyle mesela gözümüzü kapatalım ve açtıktan sonra artık yaşamımızı yeni doğmuş bir bebek gibi görmüş olduğumuz her şeyin yaşamımızda
maruz kaldığımız şeyler gibi olması ve bunun olumlu olmuş olması ile ilgili neyi düşünebiliriz diye düşünelim. Mesela şöyle düşün, yaşamını bir dünyaya açacaksın ve dünyada her ne olursa olsun her birine şöyle bakacaksın. Şimdi onu anlatacağım. Çok stratejik geldim hocam bugün. Sürprizlerim var demiştin zaten, hatırlıyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. İnnemel usri yusra, yani bunu herkes bilir. Şeydir. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Müjdedir yani. Bu her yerde bilinir de burada şu biraz önceki kaydın sonundaki o hani şey var ya, e, bu durumun içinden güzel bir şey çıkacak da acaba ne çıkacak merakı. Hmm. Yani bu gözlemle hayatımda hocam, yani Allah'a şükür, şükrederek söylemek istiyorum. Nice kaoslar gördüm Evet. ve bu soru kadar kuvvetli bir şey görmedim. O yüzden herkesten rica ediyorum. Gözlerinizi kapatın, derin nefes alın, verin ve açtıktan sonra kendinize söz verin. Baktığınız her şeyin içinden güzel ne çıkacağını düşüneceksiniz. Tamam. Ve o çıkacak olan güzelliklere maruz kalarak hayatınızı olağanüstü bir hale taşımakla ilgili yolculuk yapıyor olacaksınız. Ne kadar tatlış değil mi? Evet, harika. Olumluluk. Evet. Bu bir tanesiydi paylaşmak istediğim. Sonra bir madde daha var hocam. İlkellikten kurtulmak, entelektüel yaşama kucak açmak. Hı hı. Çok hassas bir nokta yine. Hı hı. Biliyorsun, belki bilmiyorsun, bilmiyorum. Bu hafta 72 tane kayıtlı sosyal sorumluluk seansımız vardı. Ekstra talepler de oldu. Biz bunu biraz daha böyle çalkaladık. Biraz eksilttik, biraz çoğalttık. Tam adedini ben de bilmiyorum şu an ne kadar yapıyor olduğumuzu. Ve inanılmaz travmalar yine hep sana da öyle denk geliyor. Önceki de depremden sonra öyle denk gelmişti. Evet. Şimdi de böyle yaşamın içinde gelen inanılmaz güzel bir akış ve ben tüm bunlardan gözlemimle de bugün bazı netlikler ortaya çıkardım. Sahada bu iş, biliyorsunuz. Yani sahada olduğun zaman, insanlarla etkileşim halinde olduğun zaman, ben hem gündüz işinde müşteri hizmetlerine bakan da bir insanım. Hı hı. Ayrıca geceleri ve hafta sonları seanslarla devam eden de bir bireyim. Olduğu kadar, yani elimden geldiğince insanlarla etkileşim halinde olduğum için hepimizin gelişimi adına bir maddede ilkellikten kurtulmak, entelektüel yaşama kucak açmak. Burayı biliyorsun hocam. Tepkiselliği olabildiğince kenara bırakmanın yollarını bulacağız. Nefesle, meditasyonla, işte kendimizi işte kitap okuyarak, geliştirerek, uygulayarak, minik bir adım okuyarak da olabilir. Kesinlikle olabilir bu arada, olur yani. Hı hı. Böylece daha geniş, kendinin ne kadar farkına varırsa insan okyanuslaşıyor yani. Hani bardağa mesela küçük bir pislik attığın zaman ne olur? Bardak pislenir. Ama sen kabını genişletirsen tepkisel olmak zorunda kalmazsın. Bası geldiğinde amigdaladan entelektüel beyine taşıyabilmesiyle ilgili Hı hı. süreci yönetebilme becerisi geliştirmiş Aynen, olursun. burada bir parantez açabilir miyim? Orada dediğiniz hani evet, tepkisellik den kurtulmak, ama şu da çok kıymetli. Hani etrafa pompalanan toksik pozitiviteden de bahsetmiyoruz. Kendi becerilerini geliştirip, iletişim gücünü geliştirip kendini savunabiliyor olma becerisi geliştirmek. Yani dediğiniz gibi hani hayvansal dürtülerle bir savunmaya girmek, tırnak çıkarmak değil. Ama kendini beyin seviyesinde kelimelerle ifade edebiliyor olmak çok kıymetli. Kesinlikle hocam. Hı hı. Ee, Öyle ben birazcık seriye geçeceğim böyle. Bazı kelimeler not aldım. Bunlara özellikle olumlulukta dikkat etmek önemli. İnanç, güven, özgüven, özüne güven. Dinlemeyenler dinleyebilir, izlemeyenler izleyebilir. Hocam yaptılar hocalarım. Umut ve iyimserlik. Bunların her birisi olumlulukta çok değerli. Hepsi bunun alt başlıkları. Bunu harekete geçirmekle ilgili de bazı başlıklar vereceğim. Bilgelik ve bilgi, Hı hı. cesaret, sevgi ve insanlık, adalet, ılımlılık ve maneviyat. Hı hı. Bunlar da harekete geçirmekle ilgili bizim köprümüz gibi duruyor. Hı hı. Buranın sonunda vardığımız yerde hissedeceğimiz şeyler veya işte gözlemlenecek olan gerçeklikte ne var? Erdem,
nezaket, yardımseverlik ve öz şefkat var. Hı hı. Peki bunları nasıl başaracağız? Çok stratejik anlatıyorum değil mi yine? Ama siz böyle anlattıkça böyle mind map gibi benim gözümde açılıyor. Keşke şimdi içimden o geçti. Grafik şeklinde alt başlıklar şeklinde aslında yazıp öyle de mi Yani paylaşsak diye yayına düşündüm. hazırlanırken belki bir şeyler yapılabilir, bilmiyorum. Olabilir. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Aşırıya kaçmayan alçak gönüllülükle yapacağız. Hı Burası çok değerli. Aşırıya kaçmayan alçak gönüllülükle. hı. Eskilerden çok soyut kalabildiğimiz haller oluyordu. Bunun acısını çok çeken dostlar da Hı çok hı. yani yaptığımız seanslarda. Dedim ki bugün akşam yayın çekeceğiz. Mutlaka izleyin, uygulayın. İnşallah uygulasınlar. Burası İnşallah. çok değerli. Aşırıya kaçmayan alçak gönüllülük, Hı hı. disiplinli bir öz denetim. Çok değerli, altını çizerek ve sağduyu bunlarla birleşiyor. Nasıl yapacağımızın bir yanıtı. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim, 2 dakika hemen. Ondan sonra benim tamam olacak. Tabii. 3 tane şey var. Formül olarak bunu herkes yapsın istiyorum. Bunu söylerken yine şey hissediyorum. Bunu miras olarak bırakmayı seçiyorum. Ne güzel. Bu formül yine özgün bir formül çünkü. Çelme takmayı bırak. Hı hı. Bizim insanımız rahatlık alanından çıkmamak için kendisine çelme takmaktan vazgeçmiyor maalesef. Birçok insan Hı. çıkanları, atanları buradan kocaman alkışlıyorum. Lütfen burada da kocaman alkışlayalım. Evet. İkincisi, 3 Ne adımlı. kendinize ne başkasına çelme takmayın. Kesinlikle. Ben başkasını çok düşünemedim. Yani insanların kendisine çelme takmaktan çok fırsatı kalmıyormuş gibi geldi bana da. İyiymiş. Ee, Çünkü başkasına çelme takmak kendine 2 kat çelme takmak benim gözümde. Evet. Ee, O yüzden başkasına takmayı düşünemedim. Başkasına takıyorsa zaten daha yola girmemiştir. Bunları dinlemez, duymaz bile yani. Doğru. Sağırdır, kördür, 5 duyusu eksiktir, yoktur yani. Biraz fazla çattıysam kusura bakmasınlar. 2. Tatminkar yaşamı resmet. İkinci adım bu. Tatminkar yaşamı resmet. Birazdan eğer vaktimiz olursa sorular da verebilirim bunlarla ilgili hızlı hızlı. Hı hı. 3. Yaşamındaki güzellikleri gör. Evet, çok kıymetli. Bütün öğretilerde minnettarlık listesi var. Yaşamındaki güzellikleri listelemek var. Hı hı. Hala yapmadıysan neyi bekliyorsun? Evet. Yani sana değil hocam, genel olarak söylüyorum. Yapalım. Yapalım yani. Ee, Sonra küçük ödevlendirme notları. Rutinin içini şenlendir, değişiklik iyidir diye not almışım. Hı hı. Değiştir. Nedenini değiştir. Gerekirse paterni kır. Kıramıyorsan koçlarımıza, NLP uzmanlarına, bizlere başvur. İyi kırarız paternleri. Patern deyince şundan bahsediyorum. Mesela e, kendiliğinden yapıyor olduğunuz bir tepkisel yaklaşım var ve bundan memnun değilsiniz. Bu patern oluşmuş anlamına geliyor. Bunun kırılması gerekiyor. Bu en basit ifadeyle beyinde elektrokimyasaldan sonra kimyasal bir bağ oluşmuş ve bu otomatik olarak sizi refleks olarak oraya atıyor ve bundan memnun değilsiniz. Bunun paterni kırılması gerekiyor. Bu kadar kısa anlatım duymuş muydun hocam, hiç bilmiyorum. Güzel Çok oldu sevdim. ama dediğiniz gibi oraları kırmak gerekiyor. Yoksa yeni yollar açılmıyor. Kesinlikle ve yeni nedene bağlan. Hı hı. Bundan sonraki ödev de şu: haleti ruhiyeni koru. Bunu koruyabilmek için de evetlerini ve hayırlarını net olarak bul, tanımla. Hı hı. Yani sınırlarını belirle. Kesinlikle. Burası nokta hocam. Buradaki anlatımlar bu kadar. Ee, Bunların dışında da şeyler var da bugünlük bu kadar olsun. Zaten bu anlattıklarınızın hepsi dediğim gibi her birinin üstünde tek program yapılacak kadar kıymetli. O yüzden elinizde kalem kağıtlarla dinlerseniz ben hatta yapan arkadaşlara da söyleyeceğim, çıkarabilirlerse şuraya bir mind map şeklinde de çıkarsınlar, çok şık olur. Ve detayda konuşulması gerekir. Özellikle o alt başlıklardan biri adalet dediğiniz kısım benim için çok kıymetli. Ve birçok paterni değiştirmek istiyorsanız da o adalete çok e, riayet ediyor olmanız gerekiyor ki riayet ederseniz önünüzde o değişiklikler, o kapılar açılıyor diye düşündüğüm için
O alt başlığı da çok kıymetli buldum. Valla teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ağzınıza Ben sağlık. çok teşekkür ediyorum. Bize de bekleriz. Hatta bir Son tarih falan söylemek bir konu istedikleriniz belirleyelim. varsa onları da alalım, bir toplayalım. En son şuraya sorular oluşturmuşum. Hızlı hızlı ben söyleyeyim. Arkadaşlar not alıp da çalışabilirler. Bu Tamam, hafta harika olur. yaptığımız seanslarda kişilere has çıkardık. Belki de herkese şifa olsun diye İnşallah. çıkmıştır. Hı hı. Huzurlu bir akışın sürdürülebilir tesisi için neler mümkün? Bunu not alıyoruz ve 21 gün bunda kalıyoruz. O şekilde sorular bunlar. Yaşamımı güçlü kılabileceğim bir hale ulaşmış olsaydım bu nasıl görünürdü? Yaşamımı tatminkar kılabilecek akış şekli nedir? Nasıl görünür? Bunların dışında da en baştan anlatmış olduğum şey, kendimi maruz bırakacak olduğum olumlulukta bir yaşamım olmuş olsaydı bu nasıl olurdu? Şimdi bilmeyenler için şurayı da açıklayalım. Hani 21 gün orada kal demek ne demek? Hani sabah uyanacağız, o cümleyi okuyacağız. Her 21 gün boyunca bunu mu yapacağız demek istiyorsunuz? Şöyle 21 gün boyunca 5 vakit namazdan sonraki dua vakti gibi düşünebilirler ve bunu 17-21 saniyeye kadar imajinasyonla bütünleşik olarak yapmayı düşünebilirler. Önemli olan gün içinde beyin nöron aktivitemize bunu tattırıp gece yattığımızda bilinç dışının bununla özümsenmesi durumu. 3 günde tohumunu atar, 21 günde ise hayatın içine nakş olur. 40 günde yaşam stili, yani aslında 90 günde yaşam stili haline gelir. 40 günü de var. Onları konuşuruz sonra yine. Tamam. Şimdilik bu kadarcık Ama anlatacağım. önemli olan kısım şu, yani bu soruyu sorup zihninizden Bırakacağız. cevap vermeye çalışmayın. Onu Aynen, belirtmek cevap istedim. vermeyeceğiz. Gelirse Bırak. not alıp başka diye sorabilirler. Yani böylece de kurtarabiliriz oradan. Tamam. Başka diye sorabilirler. Teşekkür Soruda ediyorum. kalmak mümkün. Bugünlük de bu kadar olsun. Dediğiniz gibi detaylandırdığımız programlar da çekelim inşallah. Ve ben de size tabii ki konuk gelmek isterim. Bizden bugünlük de bu kadar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.